Günümüzün modern araçlarında ESP dediğimiz bir güvenlik sistemi vardır. Adını bolca duymuş olabilirsiniz ama ben kısaca size ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Sistemin asıl amacı araçların güvenli bir şekilde seyretmesini sağlamak. Sistem araç üzerinde bulunan sensörler sayesinde kötü hava koşullarında ya da aracın stabilizasyonunun kaybolduğu durumlarda aracın savrulmasını engellemek ve kaza riskini minimuma düşürmektir. Bu sistemlerde kullanılan en önemli sensörlerden biri de yanal ivme sensörleridir. Ki bizi ilgilendiren kısım da burada başlıyor. Gerçek araçlarda kullanılan bu güvenlik sisteminin bir benzeri RC araçlar için de kullanılmakta. Adını farklı mecralarda farklı şekilde duymanız mümkün ama ben en çok kullanılan terim olan gyro terimini kullanacağım. Gyro, RC uçak ve arabalarda daha çok kullanılmasına rağmen aslında tüm RC oyuncaklar için kullanılması gereken bir cihaz bence. Mesela uçağınız havada rüzgarın etkisiyle bir miktar sürüklenebilir. Kuyruk gyrosu bu esnada devreye girer ve uçağınızı dengede tutmak için çalışır. Aynı şekilde offroad tipi araçlarda devrilmeye engel olabilir. Benimse bu cihazı kullanma amacım kendi çapımda yapacağım bir drift aracı için stabilizasyon kontrolü. Yani drift yaparken takla atma, spin atma gibi durumları biraz engellemesini istiyorum. Konuyu anlatabildiğimi düşünüyorum. Çok uzatmadan yapımına geçeceğim. Zaten ihtiyacınız olan tüm bilgileri yapım esnasında veriyor olacağım. Şimdi isterseniz malzemelere bakarak başlayalım. Çayımı karıştırayım da. Kanalın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Malzemelerimizi tanıtayım önce. Şunu ayrı tutuyorum. Bunu malzeme olarak saymayayım. Bu programlamak için kullanacağım bir ekipman. 2 tane servo kablom var. Bunlar dişi pinlere sahipler. Servo kabloları şöyle üçlü oluyor. Yani üçlü kablolara ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesini sinyal, bir tanesini artı 5 volt, bir tanesini de eksi olarak kullanıyor olacağız. Arduino Pro Mini kullanıyorum. Bu küçük olduğu için bu projede kullanmak için çok uygun. Bunu programlamak için normalde USB üzerinden direkt programlayamıyorsunuz bu aleti. Onun için bir programlama kablosuna ihtiyacınız var. Buna USB to TTL dönüştürücü deniyor. Çünkü Arduino Pro Mini'ler UART yoluyla seri port üzerinden programlanıyorlar. USB'yi direkt takıp programlayamıyorsunuz. Şöyle bir ekipmana ihtiyacınız var. Programlamak için de şunun driver'ını düzgün şekilde yüklemeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Burada biraz sıkıntı çıkıyor. Bir sürü video var bu konuyla ilgili. Driver'ları ile ilgili sorunlar falan çıkıyor. O yönergeleri takip ederseniz sorunsuzca yükleyip programlayabilirsiniz. Onu birazdan anlatacağım. Diğer ekipmanlarımıza bakalım. MPU6050'miz var. Bu bildiğiniz üzere bir gyro sensörü, ivme sensörü ya da ne derseniz. Bizim ivmelenmemizi ölçen sensörümüz bu olacak. Bir tane potansiyometremiz var. Trim potumuz var daha doğrusu. Bu trim potun herhangi bir omaja sahip olması gerekmiyor. Yani şu şekilde herhangi bir illa şunu kullanmanız gerekiyor diye bir şey yok. Zaten hiç kullanmasanız bile bu sistem çalışıyor. Bu sadece ince ayar yapmak için kullanacağımız bir ekipman. Ben bir drift aracına takacağım için bunu ince ayar yapmak istedim. Eğer bana sıkıntı çıkartırsa veya kullanmamam gerekirse sökerim devreden. Sorun değil. Şöyle delikli plaket parçalarım var. Bunları sağa sola Arduino'nun sağına soluna falan koyacağım. Şimdi şu çıkışlar için ihtiyacım olacak onlara. O yüzden şöyle küçük 3 tane parça kestim. Bunları birazdan montajlayacağım. Göreceksiniz. Erkek headers'larım var. Bunlar nasıl olacak? Şöyle ikili headers'lardan varsa elinizde. Headers'lar da komik oldu da. Header'lar. Bunlar iki sıra halinde. Şöyle 3 tane burada var. 3 tane burada var. Bir tane böyle lazım. Bir tane de yanına böyle 3 seri olacak bunlar. 3 tane kablo bağlanıyor olacak. Şunu da şuradan keseceğiz. Geri kalan şöyle hatta kırayım. Şu geri kalan 3 taneyi de başka bir iş için kullanacağız. Yani şöyle üçlü bir seri. Şu şekilde üçlü bir seri kullanacağız. Bir de bunu kullanacağız. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi programlamaya bakalım, ardından montajı yapacağız. Bu gördüğünüz benim Arduino Pro Mini'm. Az önce dediğim gibi bu USB üzerinden direkt programlanamıyor. Ve bunun için bir USB to TTL dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Benim şöyle bir USB to TTL dönüştürücüm var ve bunda 4 tane kablo var. Burada da bazı pinler var. Pinlerin üzerinde bazı şeyler yazıyor. Bunlardan bir tanesinde mesela şunda TX yazıyor. Şunda RX yazıyor. Şunda VCC yazıyor. Bunda da GND yazıyor. Şurada da 2 tane pin var. Bunlardan bir tanesi RAW, bir tanesi de Black ya da Blank, yani ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bunlar da benim kullanmayacağım pinler. Şu ortadaki 4 tane pini kullanacağım. Peki burada karşılığı ne bunların derseniz, bir tane siyah şöyle tel çıkıyor buradan.
Şu şekilde. Bir tane pembe tel çıkıyor. Bir tane beyaz tel çıkıyor. Bir tane de yeşil tel çıkıyor. Siyah olanı GND'ye bağlayacağım. Çünkü bu eksi pinim. Kırmızı olanı ya da pembe olanı VCC'ye bağlayacağım. Çünkü bu benim 5 volt girişim. Bu yeşil olan da kablonun TX'i. Kablonun TX'i ne demek? Kablonun TX'i buradan sinyal geliyor demek. Dolayısıyla Arduino Pro Mini'de bu RX'e bağlanacak demek. Benim RX pinim hangisi? RX pinim de şu. Dolayısıyla yeşil pini de buraya bağlayacağım. Sonra bir tane kalıyor beyaz. Beyazı da buraya takacağım. Ve bu bağlantı yapılmış olacak. Sonra bunu bilgisayarıma bağlayacağım ve programlamaya başlayacağım. Şu anda bir yandan ekranımı görürken bir yandan da Arduino'mu görüyorsunuz şurada. Çünkü ikisini aynı anda görmek lazım programlamak için. Önce biraz programı ve kodu anlatayım. Kod bana ait değil ama çok düzgün yazılmış bir kod. O kadar güzel ki yani adam her şeyi böyle tek tek yazmış. Bütün açıklamaları koymuş ve kodu da çok düzgün yazmış. Yani bu kodun stabil çalışacağından ben eminim. Hani böyle ilmek ilmek işlemiş. Şu ana kadar piyasada gördüğüm en güzel, en temiz kodlardan bir tanesi bu. Şimdi gelelim ayarlara. Önce şu ayarları göstereyim. Şurada bir komport bilgimiz var. Bu komport bilgisini USB'ye bağladığımız USB noktasından görüyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz eğer bu konuyla ilgileniyorsanız. Şurada Arduino Pro or Pro Mini'yi seçmeniz gerekiyor. Bu arada Arduino Pro Mini'yi programlamakla ilgili bir video yapmıştım. O videoda şuradan kenardan köşeden bir yerden çıkar. İsterseniz izlersiniz. Orada daha ayrıntılı programlamayı anlatıyorum. İşlemcisi şu benim elimdeki model 5 volt 16 MHz olanı ve geliyoruz artık programlamaya. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şurada bir buton var. Görüyor musunuz? Bir reset butonu. Önce bu butona basıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz yükle butonuna basıyorsunuz. Butonu hala bırakmıyorsunuz. Yükleme başladığı an bırakmamız gerekiyor ki yüklensin. Bakın yükleniyor dedi. Bıraktım. Ve yükleme tamamlandı. Programı yüklemesi bu kadar. Çok basit, zor değil. Kolayca bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Başka bir Arduino ile falan yükleme yöntemleri de var ayrıca. Onları dediğim gibi yukarıdan çıkacak bir link var. O link üzerinden Arduino Pro'nun yüklenmesi için gerekli olan bilgileri oradan temin edebilirsiniz. Şimdi ben bunu montajlamaya başlayacağım. Ardından da bir test yapacağız. Devre şemasını anlatacağım kısaca. Projenin orijinalinde bir devre şeması yok. Fotoğraflar var. Fotoğraflar üzerinden işte yapmaya çalışıyorsunuz falan. Biraz zor olduğu için ben de tuttum bunun devre şemasını çıkarttım. Nasıl devre şeması? Şöyle göstereyim. Hem çalışma prensibini de anlamış oluruz böylece. Şurada gördüğünüz MPU 6050 bizim gyro sensörümüz. Bunun SDA ve SCL pinleri var. Şurada gördüğünüzde bizim Arduino Pro Mini'miz. Şuradaki SDA ve SCL pinlerimiz bizim Arduino'nun A5 ve A4 pinlerine gidiyor. Bu bildiğiniz I-C haberleşmesi metodu. Yani zaten MPU 6050 I-C haberleşmesi kullanıyor. Dolayısıyla A5 ve A4 pinlerine bağlıyorsunuz MPU 6050'nin pinlerine. Bir de bunun MPU 6050 için bir besleme var. 5 voltla besleniyor. Bu da devrenin besleme uçlarına bağlıyorsunuz. GND ve VCC'yi zaten birazdan onları da uyguluyor olacağız. Burada başka neler var? Potansiyometre var. Az önce göstermiştim. Potansiyometrenin de orta ucu A1 analog bir ucuna bağlanıyor. Yine bir ucu artı 5 volta, diğer ucu da eksi GND'ye bağlanıyor. Şurada bir de jumper'lar var. Bizim birazdan lehimleyip kullanacağımız, bağlantılarımızı yapacağımız jumper'lar. Burada bir ortak uç var. Onu göstereyim size. D5 pini. Bu D5 pini bizim ESC bağlantımızı yani ESC'yi kontrol ettiğimiz uçla aynı zamanda receiver'ımızdan gelen throttle dediğimiz çıkışın sinyal pinine bağlanıyor. Aslında burası kısa devre yani ESC bağlantısıyla gaz girişi birbirleriyle kısa devre. Bu örneği Arduino üzerinden alıyor. Yani Arduino'nun D5 pinine bağlı olmasının sebebi bu. Analiz yapabilmek için de bu D5 pinine bağlanıyor ve kod bunu onun içinde Arduino'nun içinde çeviriyor. Bir de yön giriş dediğim pin var. Bu yön giriş pini ne? Bu da receiver'ımızdan gelen Starlink dediğimiz direksiyon datasını yani yön datasını aldığımız giriş aslında. Şimdi şuralarda 3 pin var. Bunların ikisinde birisi sinyal zaten anlattık. İşte yön girişinin sinyali D4 pinine gidiyor. Bir de artı 5 volt ve GND'leri birleştirdim. Çünkü hepsi için bir besleme voltajına ihtiyaç var ve GND'ye ihtiyaç var. O yüzden de buradan 5 volt girişleri mevcut. Bunlar da aynı şekilde gaz girişi de aynı şekilde. Şu kısmı tamamen anlatmış olduk. Potansiyometreyi de anlattık. Bir tek şurada servo çıkışı kaldı. Servo çıkışı nedir? Ne işe yarar? Arabamızın üzerinde bulunan ya da uçağımızın ya da teknemizin üzerinde bulunan yön servosunun çıkışı burası. Yön servosunu direkt bu pine bağlıyor olacağız. Böylece bizim alıcımızla servomuz arasında bir
karar mekanizması, yani bir yardımcı ekipman olacak bu. Çalışma prensibi böyle. Şimdi bu devreye göre ben tutup şimdi Arduino üzerinde devreyi kuruyor olacağım. Önce throttle çıkışını lehimleyeceğim. Çünkü MPU6050'yi lehimlediğimde arka tarafa lehimleyeceğim MPU6050'yi. Lehimlediğimde bir daha bunu lehimleyemeyeceğim. Arka taraf kapandığı için. O yüzden şöyle 5 numarayı bir lehimlemem lazım. Şöyle pinim var. Bu pini tutuyorum. Buraya lehimleyeceğim. Ardından devam ediyor olacağım. Şimdi 5 numaraya birazcık lehim vereyim şöyle. Benim 5 numaralı pinim şurada. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu alttan ısıtacağım ve header'ımı şöyle buraya oturtmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama yapabilirim sanırım. Evet, yaptım. Şöyle düz olursa daha güzel olur. Evet, böyle. Şu an throttle sinyalim tamam. Sonra bir sonraki aşama ise buraya bir tane az önce gösterdiğim delikli plaketten bağlantı yapacağım. Onun sebebi de şu. Bunun yanlarından doğru böyle bir şey çıkacak. Şu servo kabloları çıkacak. O yüzden bunları buraya bir tane kartla lehimlemem lazım. Şimdi kartı hazırlayıp devam edeyim. Şimdi throttle pinimiz burada. Buna bir tane şöyle delikli plaketten şöyle bir parça yaptım ki güzelce böyle servoları falan oturtabileyim diye. Şimdi bunu buraya lehimleyeceğim. Sonra kabloları lehimleyeceğim. Önce şunu güzelce tutturmak istiyorum. Şu kablom benim direksiyon girişim olacak. Dolayısıyla bunun sarı pinini, yani şu sarı pini benim 5 numaralı bacağa lehimleyeceğim. Onu da nasıl yapacağım? Şöyle hemen şuradan kenardan lehimleyeceğim. Kaydırdım biraz, şunu toparlayayım. Aynen böyle. Şimdi bunun buraya değmemesini sağlayayım. Evet, bence yeterli. Şimdi burada bir tane artı ucumuz, bir tane de eksi ucumuz var. Onları da şöyle yapacağız. Bu bizim artı ucumuz ve artı pinimiz şuraya böyle lehimlenecek. Hemen onu da yapalım. Şu da bizim eksi ucumuz. Bunu da hemen şuraya lehimleyelim. Şimdi bir sonraki olayımızda direksiyon, yani Sterling dediğimiz bağlantının yapılması. Onun da 4 numaralı pin, şuradaki 4 numaralı pin sinyal girişi oluyor. Oraya azıcık lehim vereceğim. Sonra artı ve eksiyi de şuraya bağlayacağız. Sonra kablomu da, daha önce hazırladığım kablomu da şöyle sinyalimi buraya lehimleyeceğim. Bu arada bunu üstten de lehimleyebiliriz. Sıkıntı olmaz. Artımı şuraya lehimleyeceğim. Bu arada bu artı ve eksiyi de birleştirmem gerekiyor. Yani artı ve eksi şurada olacağı için şöyle birazcık daha lehim verelim. Şu artımı şuraya takacağım. Şöyle uzun uzun takayım ki oraya kadar ersin. Eksimi de şuraya bağlayacağım. Bence yeterli. Şimdi sinyalimi 4 numaralı pine taktım. Artımı eksimi birleştirdim. Şu an sinyal girişlerimi ayarlamış oldum. Şöyle birazcık kamerayı uzaklaştırayım. Şurada gördüğünüz benim throttle girişim, şu kablo, şu da Sterling, yani direksiyon girişim. Şimdi bu iş bitince burayı birazcık silikonlayacağım ki böyle temiz olsun diye. Şimdi gelelim çıkışlara. Çıkışları yapalım. Şimdi direksiyon çıkışının olduğu kısmı lehimliyorum. Şuraya header'ımı koydum. Delikli plaketimi de yerleştirdim. Bizim burada kullanacağımız pin A0 pini, ilk pin olacak. Diğerlerinden bir tanesine şu potansiyometreyi, bir tanesi de başka bir iş için kullanıyor. Biz kullanmayacağız ama yine de orada bulunsun, dursun. Şimdi şunların lehimlerini yapayım hızlıca. Artık MPU6050'yi bağlayabilirim. Bakın şöyle bir şey yaptım. SDA ve SCL pinlerinde sadece header var. Diğerlerinde yok. Hatta bunun plastiğini de çıkardım ki Arduino'ma tam oturabilsin diye. Şimdi bunu şöyle şuraya koyacağım. Önce yerleştireceğim. Şöyle. Sonra bunu böyle arkadan lehimleyip sonra da header'ları tabi şey yapacağım. Kesmem lazım çünkü uzun onlar baya. Şöyle güzelce yerleştireyim. Aynen böyle iyi. Şimdi şu ayakları lehimleyeyim. Şöyle iyi. Altına bir bakalım düzgün oldu mu diye. Şimdi besleme tarafını halletmem gerekiyor. Şurada MPU6050'm Arduino'nun besleme voltajıyla birlikte beslenmesi gerekiyor. Yoksa çalışmayacaktır. O yüzden şurada gördüğünüz bizim 5 volt girişimiz. Hemen şuraya lehimleyeceğim. Bir de yanında da GND var. Şu GND. Buralara lehimlenecek. Şu VCC. Şu da GND. Hemen şöyle yapalım. Şu ucu
Şuraya lehimleyelim. Çok güzel. Şöyle bunu da buraya lehimleyelim. VCC'yi taşımış olduk. Bir de GND'yi taşıyalım hemen. Hemen yanındaydı zaten. Şurada gördüğünüz GND. Şöyle lehimleyelim. Bunu da götürelim. Şuraya lehimleyelim. Tamamdır. VCC ve GND'yi MP6050'ye taşıdık. Şu an bir tek beslemeleri taşıma kısmı kaldı. Şurada bir artı eksimiz var. Burada bir artı eksimiz var ve burada bir artı eksimiz var. Bunların hepsini birleştirmem gerekiyor şu anda. Onun için de şöyle bir kablo kullanacağım. Yeşil olanı artı yapacağım. Şöyle güzelce lehimleyebilirim İnşallah bozmadan. Şimdi devrem tamam. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de kompakt oldu. Şu iki tane kablom var. Bunların bir tanesi receiver'a bağlanacak. Pardon, ikisi de receiver'a bağlanacak bunlardan. Bir tanesi direksiyon için alıcıya bağlanacak. Yani direksiyon çıkışına bağlanacak alıcının. Bir tanesi de gaz ucuna bağlanacak. Şurada da iki tane şeyim var. Jumper'ım var. Bu jumper'lardan şu gördüğünüz direksiyon servosuna bağlanacak. Bu da ana güç motorumun ESC'nin konektörüne bağlanacak. Şimdi şu bağlantıları yapayım. Şurada bir hazır şeyim var. Şimdi burada hazır bir motor kombinasyonum var. İşte motor var, ESC var. ESC'nin pinini şuraya bağlayacağım. Sinyal ucum Arduino tarafına gelecek şöyle. Bağladım. Bir de servoya ihtiyacım var. Bu da direksiyon servom. Direksiyon servom da şurada dursun. Onu da servo girişine bağlıyorum. Şu an bu kullanılmaya hazır. Değil, pardon. Receiver'da bağlamam lazım. Şuna throttle demiştik. Throttle'ı benim şuradaki ikinci kanalım. İkinci kanalıma bağlıyorum. Bu da Sterling, yani direksiyon pinim. Onu da şöyle direksiyona birinci kanala bağlıyorum. Şu an devrem tamam. Şöyle görünüyor mu? Aynen. Şimdi gücümü vereceğim. Kumandamı açacağım. Ve nasıl çalıştığını size göstermeye çalışacağım. Şöyle devrem şurada dursun. Servom da şurada dursun. Şimdi açıyorum. Açtığımda gördüğünüz gibi şöyle oynattığım zaman bu oynuyor. Gazımı da vereyim. Evet, motorum da dönüyor. Şimdi olayımız şu. Arabamız yanlamaya başladığında şöyle bakın. Servoyu görüyor musunuz? Servo arabayı dengelemeye çalışıyor. Araba savruluyor ve servo da onu dengelemeye çalışıyor. Peki direksiyonu çevirdim. Bakın direksiyonu çevirdiğimde de savrulmaya göre müdahale ediyor. Olayımız bu. Yani bu aletin yapmaya çalıştığı şey buydu. Şimdi geçici olarak bu arabaya bağladım sistemi. Nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım size. Şuradan açacağım. Fan ses yapıyor. O yüzden sonrasında sesim gelmeyebilir. Şöyle açıyorum. Bakın açıldı. Şu an kumandamla şöyle bakın yön verebiliyorum. Görüyor musunuz? Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle ileri gitmeye çalıştığımda da gidiyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi şeyi deneyeceğiz. Sallamayı deneyeceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Olayımız bu. Bu video bu kadardı. Önümüzdeki videoda bu cihazın bir araç üzerinde kullanımını gösteriyor olacağım sizlere. Cihazı yapmak için ihtiyacınız olan tüm kod, çizim görselleri vesaire gibi dosyalar açıklama bölümündeki link üzerinden indirebileceksiniz. Son olarak yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlarıma teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.